Bugün çok ilginç bir konuyla beraberiz. Konuyu incelerken beraber bir fikrin nasıl çöktüğünü ve bu çöküşün nasıl profesyonel orduları doğurduğunu inceleyeceğiz. Dolayısıyla aslında oldukça köklü bir değişimden bahsediyoruz. Antik Yunan savaşçılarını tasvir eden popüler resimler, onları yurttaşlık görevine bağlı sivil askerler olarak gösterir. Ancak savaş giderek karmaşıklaştıkça savaşçı olmanın getirdiği yurttaşlık yükümlülükleri de arttı. Özellikle M.Ö. 5. yüzyılın sonlarında savaşın yürütülme biçimini ve nihayetinde Yunan şehir devletlerinin işleyiş biçimini değiştiren yeni bir ücretli profesyonel sınıf ortaya çıktı. Antik dünyada savaş sadece orduların değil, toplumların, ekonomilerin ve hatta düşünce biçimlerinin aynasıydı. Yunan kent devletlerinde savaşmak bir yurttaşlık görevi, hatta kutsal bir sorumluluk olarak görülüyordu. Ancak zamanla bu anlayış sarsıldı. Antik Yunan dünyasında savaş sadece vatandaşların omuzladığı kutsal bir görev değildi. Zamanla ortaya çıkan bir güç savaş sanatını kökten değiştirdi. Savaş artık yalnızca vatan için değil, para için de yapılmaya başlandı. İşte bu kırılma noktası askeri tarihin seyrini değiştiren yeni bir figürü doğurdu. Yunan paralı askerleri. Peki bu askerler kimlerdi? Neden ordular için bu kadar önemli oldular? İşte bu video boyunca Yunan paralı askerlerinin kim olduklarını, neden ortaya çıktıklarını ve en önemlisi antik savaş taktiklerini nasıl kökten dönüştürdüklerini tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Hikayemiz Antik Yunan'da başlıyor. Antik Yunan'da savaş başlangıçta kent devletlerinin yurttaş askerleri tarafından yürütülürdü. Arkaik ve erken klasik Yunan dünyasında savaş esas olarak yurttaşlardan oluşan ordularla yürütülüyordu. Bu askerler çiftçi, zanaatkar ya da tüccarlardı. Savaş zamanı silahlanır, barış zamanı ise tarlalarına dönerlerdi. Bu sistemin bel kemiğini hoplitler oluşturuyordu. Hoplit savaş düzeni disipline ve kolektif harekete dayanıyordu. Falanks adı verilen bu düzende askerler omuz omuza dizilir, büyük kalkanlarıyla yanlarındaki askeri korur, uzun mızraklarıyla da düşmana karşı tek bir duvar gibi ilerlerdi. Bu taktik açık arazide son derece etkiliydi. Ancak ciddi bir sorunu vardı, esnek değildi. İşte bu katı yapı ilerleyen yüzyıllarda savaş alanında yeni çözümlemelere ihtiyaç doğuracaktı. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda özellikle Peloponnes Savaşı sonrası ekonomik ve demografik değişiklikler asker ihtiyacını arttırdı. Bu ihtiyacı karşılayanlar ise para karşılığında savaşan profesyonel askerler oldu. Paralı askerler kent devletleri tarafından değil, bireysel olarak işe alınırdı. Sadece Yunan dünyasında değil, bazen Trakya, Makedonya ve hatta İtalya'dan bile askerler geliyordu. O hepimizin bildiği şehrini, toprağını, ailesini korumak için savaşan vatandaş asker idealinin çöküşü ve onun yerine bambaşka bir figürün, yani savaşmayı meslek edinmiş profesyonel askerin yükselişi. Bu dönüşüm sadece savaşın kurallarını değiştirmedi. Çok daha fazlası var. Aynı zamanda sadakat ve devlet gibi kavramların da içini tamamen yeniden doldurdu. Bir zamanlar kutsal bir görev olan askerlik nasıl oldu da maaşla yapılan bir işe dönüştü ve bütün bir medeniyeti nasıl şekillendirdi? M.Ö. 5. yüzyılın sonlarına doğru Yunan dünyası derin bir kriz içine girmişti. Peloponnes Savaşı kent devletlerini ekonomik olarak yıprattı. Nüfusu azalttı ve yurttaş ordularının sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getirdi. Uzun süren seferler yurttaş askerlerin tarlalarını terk etmesine neden oluyor, bu da ekonomik çöküşü hızlandırıyordu. Bu noktada paralı askerlik pratik bir çözüm olarak sahneye çıktı. Paralı askerler savaşmayı meslek edinmiş profesyonellerdi. Kent devletlerine, tiranlara ya da yabancı krallara hizmet edebiliyorlardı. Onlar için savaş bir görev değil, bir geçim kaynağıydı. Bu durum savaşın ahlaki çerçevesini değiştirdiği kadar taktiksel yapısını da dönüştürdü. Bu dünya Peloponnes Savaşı'nın küllerinden doğan yepyeni bir dünyaydı. O zaman en başa dönelim. Bu devrimden önce o klasik antik Yunan ordusu dediğimiz şey tam olarak neye benziyordu? Yani aklımızdaki o filmlerde gördüğümüz omuz omuza duran mızraklı adamlar tablosu gerçeği yansıtıyor mu?
Büyük ölçüde evet. Ama filmlerin genellikle gösteremediği bir felsefesi var işin. O formasyonun adı Hoplite Phalanx'ı. Bu sistem adeta yürüyen bir kale gibi. Her asker sol kolunda Hobson denen büyük, yuvarlak ve epey ağır bir kalkan taşır. İşin dehası da tam burada başlıyor. Bu kalkan sadece onu taşıyanı değil, solundaki arkadaşını da koruyor. Bu detay tam olarak o solundaki silah arkadaşının savunmasız kalan sağ tarafını koruduğunu gösteriyor. Yani formasyonun gücü tek tek askerlerin ne kadar iyi dövüştüğüne değil, yanındaki adama da ne kadar çok güvendiğine bağlı. Eğer yanındaki adam kaçarsa benim sağ tarafım tamamen açıkta kalıyor. Öyleyse bu duvarın temelinin askerlerin birbirine duyduğu mutlak güven olduğunu söyleyebiliriz. Solundaki adama güvenmezsen bu formasyon anında çöker. Geleneksel flanks düzeni düz arazide etkiliydi ancak dağlık bölgelerde, dar geçitlerde ya da ani baskınlarda yetersiz kalıyordu. Paralı askerler ise işte bu boşluğu doldurdu. Ağır zırh yerine hafif ekipman kullanan bu askerler hızlı hareket edebiliyor, düşmanın arkasına sarkabiliyor ve ani saldırılar düzenleyebiliyordu. Bu Yunan savaş anlayışında devrim niteliğinde bir değişimdi. Artık savaş yalnızca iki ordunun karşı karşıya gelip çarpışması değildi. Manevra, zamanlama ve sürpriz ön plana çıkmıştı. Aslında Hoplite sistemi sadece askeri bir taktik değil, bunun ötesinde bir sosyal sözleşmeydi. Bu adamlar aynı mahallenin, aynı şehrin insanları, birbirlerini tanıyorlar. Yani sistem bireysel kahramanlıktan çok kolektif disiplini ve yurttaşlık bilincini ödüllendiriyordu. Bu yürüyen kalkan duvarı savunmada gayet iyiydi. Peki bu duvarı nasıl saldırıya geçiyordu? Yani elleri kolları kalkanla bu kadar meşgulken düşmanla nasıl uğraşıyorlardı? İşte burada devreye Dori giriyor. Dori bir mızrak. Bu mızrak yaklaşık 3 ila 5 metre uzunluğunda, yani insan boyundan daha uzun. Düşman kalkan duvarına ulaşamadan önce bir mızrak ormanıyla karşılaşıyor. Peki ya mızrak kırılırsa o zaman ne olacak? İşte yakın dövüşe girilen o anda da bellerine bulunan Sisyphos denen kısa kılıçlarını çekiyorlardı. Ama bu teçhizat, yani kalkan, zırh, mızrak pek ucuz değil. Peki madem teçhizatları bu kadar ucuz değilse herkes hoplite olabiliyor mu? İşte sistemin kilit noktası da bu. Herkes hoplite olamıyor. Yani fakir bir çiftçi mesela mümkün değil hoplite olamaz. Hoplitler kendi zırhını, kalkanını ve silahlarını alabilecek ekonomik güce sahip değiller. Bu güce sahip olanlar genellikle orta ve üst sınıf vatandaşlar. Durum böyle olunca tabii bu durum askerliği doğrudan siyasi bir güçle bağlı bir hale getiriyor. Bunu şöyle açabiliriz. Şehrin savunmasına katkıda bulunanlar, bu ekonomik güce sahip olanlar elbette ki şehrin yönetiminde de söz sahibi oluyorlardı. Yani orada bir nevi senatonun silahlı bir hali gibiydi. Askerlik bir meslek değil, bir vatandaşlık göreviydi ama bu model kulağa çok sağlam geliyor olsa da aslında içinde saatli bir bomba barındırıyordu diyebiliriz. Bu adamlar profesyonel asker değilse ne iş yapıyorlar? Çoğu çiftçi zaten ve bence sistemin yumuşak karnı da bu. Neden? Çünkü savaşlar mevsimlik olmak zorunda. Ekin ekmek ve hasat zamanı geldiğinde bu vatandaş askerler tarlalarına dönmek zorundaydılar. Dolayısıyla uzun seferleri yapmak imkansız. Seferler kısa sürmeli ki bu kişi tarlasına gitsin, ekip dikebilsin, ailesinin hayatını devam ettirebilsin. Bu sistem uzun soluklu bir savaşa asla ama asla dayanamaz. Ordu kelimenin tam anlamıyla tarım takvimine bağımlı. Ve Peloponnes Savaşı kelimenin tam anlamıyla uzun soluklu bir savaş. Bu savaş yıllarca süren, bütün sistemi temelinden sarsan acımasız bir yıpratma savaşı ve kesinlikle o güne kadar Yunanların gördüğü hiçbir savaşa benzemiyordu. Savaş sürekli devam eden, MÖ 431'den 404'e kadar neredeyse 30 yıl boyunca bütün Yunan dünyasını birbirine sokan bir savaştan bahsediyoruz. Özellikle Spartalıların Atina'nın can damarı olan tarım arazilerini teker teker yakıp yıkması o çiftçi asker modelini tamamen çökertti. Yani savaş bittiğinde binlerce tecrübeli asker evlerine döndü ama ortada ne ekip dikecekleri bir toprak
ne de izleyecekleri bir tarla kalmamıştı. Ellerinde sadece tek bir yetenek kalmıştı: savaşmak. Ama karınlarını doyurmak zorundaydılar. Önlerinde iki seçenek belirdi. Birincisi, zaten savaş yüzünden ekonomisi çökmüş, size borcunu bile ödeyemeyecek durumdaki kendi şehir devletiniz için savaşmaya devam etmek, ki bu seçenek kulağa pek cazip gelmiyor. Diğeri ise çok daha cazip olan, yeteneklerinizi en yüksek teklifi verene para karşılığında satma seçeneği. Bu çok kritik bir an. Vatandaşlık görevi mi, yoksa ailenin hayatta kalması mı? Cevap aslında çok net. Bir anda askerlik bir görev olmaktan çıkıp yeteneklerin pazarlandığı bir serbest piyasaya dönüştü. Kesinlikle bu artık bir tercih meselesi olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geldi ve bu yeni profesyonel askerler, yani paralı askerler, savaş alanına da yenilikler getirdi. Paralı askerler savaş alanını bir satranç tahtası gibi görüyordu. Sabit durmak yerine hareket ediyor, düşmanı yıpratıyor ve uygun anı kolluyorlardı. Okçular, sapancılar, mızrak atıcılar, paralı askerlik sayesinde ordular tek tip hoplitlerden oluşan birlikler olmaktan çıktı. Bu çeşitlilik komutanlara daha karmaşık ve yaratıcı taktikler uygulama imkanı verdi. Paralı askerler savaş tecrübesini farklı coğrafyalarda edinmişti. Bu da onları sadece asker değil, aynı zamanda tecrübeli stratejistler haline getiriyordu. Artık o ağır, hantal ve disiplinli hoplit flaksı tek seçenek değil. Peltas adında yeni bir askeri tür popülerleşmeye başladı. Peltasları hoplitlerin tam tersi gibi düşünebiliriz. Ağır bronz zırhları yok, onun yerine hafif zırh giyiyorlar, küçük bir kalkan taşıyorlar ve ana silah olarak da cirit kullanıyorlar. Yani çok daha hızlılar ve çok hareketliler. Taktikleri basit. Ağır hoplit kalkanının yanında ciritlerini fırlatıyorlar ve düşman karşılık veremeden hızla geri çekiliyorlar. Yani bir vurkaç taktiğinin ustaları. İşte bu taktik savaşın doğasını tamamen değiştirdi. Çünkü paralı asker birlikleri bu esnekliği ve adaptasyon yeteneğini hemen benimsedi. Onlar için geleneklerin bir önemi yoktu tabii ki. Önemli olan sonuç almak. Düşmanının hoplit duvarı bile bu yeni dinamik tehdit karşısında çaresiz kalıyordu. Üstelik bu profesyoneller uzun kuşatmalara dayanabiliyor, farklı arazi koşullarında savaşabiliyorlardı. Sürekli taktik değiştirerek vatandaş askerlerin yapamayacağı her şeyi yapıyorlardı. İşte bu hoplit çağının sonunun başlangıcı. Peki bu yeni profesyonel askerlerin neler yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlayan bir olay var mı diye baktığımızda, yani herkesin dönüp bir dakika burada bir şey oluyor, bir şey değişiyor dediği bir an var mı diye baktığımızda karşımıza tarihin en inanılmaz yol hikayelerinden biri Xenofon'un Anabasis'i çıkıyor. Antik yazar Xenofon, Anabasis'i yani 10 binlerin yürüyüşü adlı eserinde Pers prensi Kiros'un kral olan abisine isyan edip tahtı ele geçirmek istemesini ve bunun için en iyi 10 bin Yunan paralı askeri kiralamasını ve kurduğu bu orduyla Pers İmparatorluğu'nun kalbine yürüyüşünü anlatıyor. Xenofon aslında Kiros'un ordusunda, yani Yunan birliklerinde paralı asker olarak görev yapan bir savaşçı. M.Ö. 401 yılında Babil yakınlarında Kunaksa Savaşı'nda Prens Kiros yenilip öldürülünce cephedeki askeri birlikler düşman topraklarında mahsur kaldılar. Aslına bakılırsa Yunanlar her zamanki gibi kendi kanatlarında savaşı kazanıyorlar ama işte bir aması var, bir felaket yaşanıyor. Seçkin savaşlar arasında en iyi paralı askerleri seçerek onları kiralayan, bir nevi işe alan, onlara liderlik eden Kiros savaşın ortasında öldürülüyor. Şimdi düşünün, tırnak içinde patron ölüyor. Dönüş bileti sıkıntıya giriyor ve kendinizi evinizden yaklaşık 2500 kilometre uzakta düşmanınızın avucunda buluyorsunuz. İşte paralı askerler de bir anda kendilerini düşman topraklarının tam ortasında lidersiz ve amaçsız bir şekilde buluyorlar. Persler onlara silahlarınızı bırakın teslim olun diyor ama onlar en iyi savaşçılar oldukları için gururlular tabii. Bu teklifi reddediyorlar ve işte o andan itibaren amaçları değişiyor. Tek amaçları evlerine dönebilmek, ailelerine tekrar kavuşabilmek oluyor.
Ve bunu başarıyorlar. Yani savaşarak eve dönmeyi başarıyorlar. Sayıca çok daha az olmalarına, sürekli pusuya düşürülmelerine, açlıkla, hastalıkla, zorlu coğrafyayla mücadele etmelerine rağmen kuzeye doğru Karadeniz kıyılarına yani dost topraklara ulaşmayı başarıyorlar. Aslında bunu nasıl başardıkları olayın kendisinden bile daha önemli. Çünkü bu onların profesyonelliğinin de bir kanıtı. İçlerinde hemen yeni bir liderler seçiyorlar, sürekli değişen koşullara göre yeni taktikler geliştiriyorlar ve en önemlisi o inanılmaz disiplinleri ve dönüş konsantrasyonlarını asla kaybetmiyorlar. Bunun Yunan dünyasına gönderdiği mesaj var. Bu mesaj ne? Küçük ama iyi organize olmuş profesyonel bir ordu, devasa Pers İmparatorluğu'nun en derinlerine bile girebilir. Oradaki en iyi orduları yenebilir ve sağ salim geri dönebilir. Pers İmparatorluğu'nun o yenilmez dokunulmaz imajının bir anda paramparça olduğu bu dersi muhtemelen en iyi dinleyenler kuzeydeki Makedonlardı. İkinci Filip ve tabii oğlu İskender, 10 binlerin yürüyüşü adlı bu eserde anlatılan hikayeyi bir nevi İskender'in gelecekteki fetihlerinin de bir provası oldu. Bu sefer İskender için adeta bir fizibilite raporu gibiydi. Persler yenilebilirdi. Perslerin askeri olarak yenilebileceğinin artık bir teori değil, kanıtlanmış bir gerçek olduğunun ispatıydı bu. Ve İskender'in babası Filip, Makedonya'da tam da bu model üzerine bir ordu kurdu. Yani vatandaşlardan değil, maaşını devletten alan, hayatı askerlik olan, profesyonellerden oluşan daimi bir ordu kurdu. Öyle ya, böyle bir ordunun neler başarabileceğinin canlı kanıtı 10 binlerin seferinde apaçık ortaya dökülmüştü. Omuz omuza çarpışan çiftçi orduları imajından en yüksek parayı verene hizmet eden tam zamanlı savaşçıya doğru bir evrim yaşandı. Ve bu evrimin zirve noktası da sanırım İskender'in ölümünden sonra kurulan krallıklar oldu. İskender öldüğünde arkasında devasa bir imparatorluk bıraktı ve generalleri bu imparatorluğu kendi aralarında paylaştı. Ptolemaioslar, Seleukoslar, Attaloslar gibi büyük krallıklar kuruldu. Ama bu krallıkların çok önemli bir sorunu vardı. Yerel halkla hiçbir bağları yoktu. Mısır'ı yöneten bir Yunan generalin Mısır halkı için hiçbir anlamı yoktu. Onların tek meşruiyet kaynağı ordularının gücüydü. Varlıklarını ve otoritelerini sürdürmek için neredeyse tamamen profesyonel maaşlı ordulara bağlandılar. Yani orada artık devleti vatandaşlardan oluşan savaşçılar değil, paralı askerlerden oluşan ordu koruyordu. Orada artık krala sadakatle bağlı, maaşını ondan alan profesyonellerden oluşan bir güçtü. Devletin kendisi bu ordunun üzerine inşa edilmişti. Bunu biraz daha geniş bir çerçeve oturtursak aslında bugün bildiğimiz modern orduların temelleri işte o gün orada atılıyordu. Kesinlikle bir hükümdara veya devlete hizmet eden, maaşını oradan alan, kariyerini askerlik üzerine kuran daimi bir ordu modeli. Bugün dünya çapında çoğu devletin devam ettirdiği profesyonel ordu modelinin kökenleri işte Antik Yunan'daki bu toplumsal ve askeri dönüşümde yatıyor. Ancak paralı askerlik her zaman güvenilir değildi. Ödeme geciktiğinde isyanlar çıkıyor, sadakat hızla yok olabiliyordu. Bu durum devletleri paralı askerlere bağımlı hale getirirken aynı zamanda onları büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyordu. Bir zamanlar kutsal bir vatandaşlık görevi olan şey önce ekonomik bir kazanca, bir mesleğe, sonra da kralların gücünü pekiştiren siyasi bir araca dönüştü. Bir zamanlar tarlasını ekip biçen çiftçi askerden savaşmayı kendine meslek edinen profesyonel savaşçıya uzanan bu yolculuk, ekonomik krizlerin ve uzun süren savaşların tarihi nasıl kökten değiştirebildiğinin gerçekten de çok çarpıcı bir örneği. Bu dönüşüm sadece savaş alanını değiştirmedi. Vatandaş, devlet ve birey arasındaki ilişkiyi de temelden sarstı. Artık devlet için savaşmak her vatandaşın bir parçası olduğu kolektif bir sorumluluk değildi. Askerlik, devletin belirli bir hizmet karşılığında para ödediği, bir grup uzmana devrettiği bir iş haline geldi.
Elbette bu yeni yaklaşım sadakatin odağını da değiştirdi. Artık sadakat şehre, devlete değil, maaşı ödeyen komutana veya kralaydı. Ve sonuç, Yunan paralı askerleri savaşın doğasını kökten değiştirdi. Sabit düzenlerden hareketli taktiklere, yurttaş ordularından profesyonel askerliğe geçişin önünü açtı. Bugün modern ordularda gördüğümüz profesyonellik anlayışının temelleri işte bu antik paralı askerlerde atıldı. Peki üzerinde düşünmemiz gereken soru şu: bir ordu vatandaşlardan mı yoksa profesyonellerden mi oluştuğunda devletine daha sadık olur? Bir yanda toprağını ve ideallerini koruyan vatandaş asker var, diğer yanda maaşını ödeyen komutana bağlı profesyonel asker. Yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.